Merhaba, bir canlı yayına hoş geldiniz. Hala yerleşemedim galiba. Evet. Şurayı da şöyle geçirirsem. Bugün bir Fransız masalı okuyacağım. Tamamen kararsızdım. Nereden aklıma geldi derseniz Fransız manikürü yaptığım için aklıma geldi. Bu kadar basit bir sebebi var. Şöyle biraz bekleyelim insanları. Gelince başlayacağız masala. Ve linki buraya bırakıyorum. Yerleşemedim galiba. Yerleşemedim galiba. Hoş geldiniz. Hala yerleşemedim galiba. Evet. Ay daldım. Ya unutuyorum bazen arada bir canlı yayın falan şey olunca bir dakika ya. Ay pardon. Bağlantıyı da koyayım ki. Ve linki buraya bırakın. Tamam. Ya gerçekten bazen. Evet, hoş geldiniz. Bugün size geçen sene başlamışım, evet. Bir Fransız masalını okuyordum. O masalı okumuşum birkaç bölüm, sonra bırakmışım. Aslında gayet de sürükleyici bir masaldı. Size onu okumaya devam edeceğim ama nerede kalmıştık önce onu anlatacağım tabii. Şöyle bir bakayım mı gelen mesajlara ama çok uzun durmayacağım. Hemen masala geçeceğim. Teşekkür ederim. Kırmızı değil, bugün pembe. Ay sesim ne biçim oldu? Şeyler gibi, teyzeler gibi. Bugün pembe giyindim. Açık pembe, beyaz, şeffaf beyaz, Fransız manikürü. Ama elimdeki biraz çıktı, ayağımda var Fransız manikürü. Manikür dedim ya, pardon doğru pedikür. Ay yani bunları kendi kendime yaptım. Başkasına da yaptırmadım yani. Teşekkür ederim ya, dediğim gibi bugün böyle gayet Fransız pedikürü, doğru. Kış günü yaptım. Böyle, Fransız pediküründen hoşlanan insanlar biliyorum ya da bir insan biliyorum o yüzden. Evet, French'li pedikür. French pedicure to French masal. French fairy tale. Nereye koyalım? Böyle mi geçeyim? Böyle geçeyim. Şurası da boş kaldı. Evet, hoş geldiniz. Şimdi benim okuyacağım masal Blondine ve Brunette diye bir seri vardı. Bu seride bir prenses vardı. Genelde masallarda prensesler oluyor. Önce masalı anlatıyorum bir kısmını, sonra devamını beraber okuyacağız. Şimdi masalda bir prenses vardı. Bu prensesin bir de kız kardeşi vardı. Prensesimizin adı Blondie, sarışın Blondie. Kız kardeşinin adı ise Brunette. Brunette de esmer demek falan ya, esmer kumral falan. Bu Blondie çok iyi huylu. Genelde hani böyle romantik komedilerde falan ya da şeyler vardı. Durun bakayım ya, bir tane bir dizi vardı. Sex and the City değil. Mesela Gossip Girl'de de esmer olan kız mesela daha kötü huyluydu falan ya, böyle sarışın da asıl kahraman. Bu masalda da öyle, bu Fransız masalında da. Şimdi bu böyle babasının kızı falan, tatlı bir kız ve üvey anne geliyor. Üvey anne bu kızdan hiç hoşlanmadığı için bu kızdan kurtulmak istiyor. Böyle atçı Kahya'ya böyle şeker karşılığında kandırıyor. Atçı Kahya ay aslında ben o kızı çok severim yapamam falan diyor ama sana her zaman şeker vereceğim. Tatlı çocuk diyor. O da saf oğlan iyi tamam falan diyor. Kızı şeye götürüyor. Büyülü ormanın kenarına götürüyor, lavanta bahçesine. Gidiyor kız, ay ne güzel çiçekler falan diyor. Öbürü şeyden, numaradan, ay ben şimdi oraya geçemem diyor. İniyor. İnince zaten çiçekler büyülü, efsunlu falan olduğu için
Ne oluyor? Bu kız böyle ormanda kayboluyor ve bu sayede de kraliçe kurtulmuş oluyor prensesten. Öbür çocuk da şeker karşılığında gelen de geliyor ama ona da ne oluyor? Şekerleri yüklüyor, gidiyor, pişman oluyor. Ah ne yaptım ben, ne ettim diyor ama şekeri görünce şekeri de alıyor. Bu sefer adamı katır yapıyor, kafasını çarpıyor, ölüyor. Hayrını göremiyor. Ondan sonra ne oluyor? İşte kız kayboluyor büyülü ormanda. Büyülü ormanda kaybolunca ağlıyor mağlıyor. Nasıl döneceğim edeceğim böyle oluyor. Ormanda bir kediye rastlıyor. Uyuyor, uyanıyor, kediye rastlıyor. Kedi onu bir yere götürüyor, miyavlaşıyorlar. İşte kedi diyor, o ne yapacağım, ne edeceğim diyor. Kedi tekrar diyor falan böyle bir şekilde yapıyorlar. Kedi bu sefer bu kızı bir bahçeye götürüyor. Ben burada kalmıştım. Kediyle konuşmaları böyle anlattım. Benim masal anlatma tarzım daha mı hoş yoksa? Hı? Evet. Kedinin adı da neydi? Ay, Beominon kedinin adı. Ben de mi masal yazayım? Olur, benim masallarım. Neden olmasın ya? Güzel fikir. Alır mısınız kitabı? You are not late, Mike Riggles. I just started. Merry Christmas, but it's not Christmas. Evet. Taban diye yapanlar falan da var. Evet, ben sizle konuşunca etkileşim artıyor, fark ettim de. Yani. Şimdi başlayalım. Bu kız getiriyor kedi bir yere. Bakalım nereye gelecekler. Balminon çitlerle sanki kendisi geçsin diye açılmış olan minik bir boşluktan sarayın bahçesine geçip birilerine haber vermiş ve kapı Blondie'nin bağırıp çağırmasına gerek kalmadan kendiliğinden açılmış. Prenses sarayın bahçesine girmiş ancak ortalıkta kimsecikler yokmuş. Sarayın kapısına geldiğinde bu kapı da kendiliğinden açılmış. Blondie'nin en nadide beyaz mermerlerle kaplı karşılama salonuna girmiş. Ne tarafa dönse o tarafta kapılar kendiliğinden açılıyormuş ve prenses de odada gidiyormuş. En sonunda mavi kadifeler ve altınlarla süslü büyük salonlardan birinin arka tarafında güzel kokulu bir çimen yatağında uzanan bembeyaz bir dişi geyik görmüş. Balminon da geyiğin yanındaymış. Geyik Blondie'ni görünce ayağa kalkmış ve ona yaklaşmış. "Hoş geldin Blondie," demiş geyik. "Oğlum Beominon ile birlikte epeydir bekliyoruz seni erkek kedi." Dişi kedi geyiğin kendisiyle konuşması Blondie'ni epey korkutmuş. "Korkma prenses," demiş geyik bunun üzerine. "Biz senin dostunuz. Babanı tanıyorum. Onu da seni de çok seviyorum." "Peki efendim," demiş Blondie yine de içinde olduğu duruma şaşırarak. "Babamı tanıyorsanız eğer yalvarırım beni ona götürün. Eminim mahvolmuş üzüntüden," diyor. "Canım Blondie," demiş. "Adı Bon Beach diyeceğim ama değil herhalde Fransızca olduğu için Bonbiche. Bombişi olan dişi geyik iç çekerek "Seni babana götürmek benim yapabileceğim bir şey değil. Leylek ormanı büyücüsünün eline düştün sen. Ben de onun gücüne tabiyim. Benden çok daha kudretlidir o. Yapabileceğim tek şey endişelerini dindirmek için babana güzel rüyalar gösterip benim yanımda güvende olduğunu hissetmesini sağlamaktır." "Efendim babamı bir daha göremeyecek miyim ben?" demiş Blondie korku içinde. "Bunları düşünüp de kendini hırpalama Blondie," demiş geyik onu yatıştırmak için. "Bilgelik ve iyilik her zaman ödülünü bulur bu dünyada. Elbette babanı yeniden göreceksin ama şu anda değil. Sen iyi kalpli ve uslu olmaya devam et. Balminon ve ben seni mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Geyin bu güzel sözlerine rağmen Blondie'nin yüreğindeki endişe hafiflememiş. Oturup içini çeke çeke ağlamış. Ancak sonra böyle kendini yerden yere vurmasının Bombiş'in Bombişe'nin kendisine karşı gösterdiği iyiliğe karşı ayıp olacağını düşünmüş ve ağlamayı kesmiş. Blondine onun için hazırladığı odaya götürmüş. Gül kurusu renginde altın dantellerle işlenmiş ipek perdelerle süslüymüş burası. Kadife kaplı mobilyalar parlak renkli ipek kumaşlarla süslüymüş. Bu işlemelerde her türden hayvan, kuş ve kelebek görülebiliyormuş. Blondine ayrılan odanın hemen bitişiğinde ufak bir çalışma odası varmış. Bu odanın gök mavisi renkte şam işi inci işlemeli perdeleri varmış. Buradaki mobilyalar gümüş renkte hareli kumaşlarla kaplı, turkuaz renkte kakmalarla süslüymüş. Ve duvarda biri genç, dünyalar güzeli bir kadın, diğeri ise çok yakışıklı bir erkeğe ait portreler asılıymış. Bu resimlerdeki kim diye sormuş Blondin Bombişe'ye. Bu soruya cevap vermem maalesef yasak küçük blondin demiş geyik ona. İleride öğreneceksin ama şimdi yemek saati geldi. Hadi gel acıkmışsındır. Büyük ihtimalle ben şimdi söyleyeyim. Bu geyik geyiktir yani güzel kadın geyiğin kendisidir. Ayakkabıyı ters giyiyorum. Diğer oğlan da diğer genç yakışıklı erkek de şeydir. O kedidir. Ama hani oğlum diyor. Yani büyük ihtimalle bu da başka bir prenses. Yani üvey kardeşi desem yani bununla evlenmesi lazım o geyikle bence. Oldu mu be? Ay olmadı. Ayakkabıları ters giyiyorum ya. Evet. Devam ediyorum. Balminon ve Bombişe'nin arasına Blondin için bir tabak koyulmuş. Oturması için de fil dişinden oyulma kırmızı kadife kaplı elmaslarla süslü bir sandalye varmış. Önündeki altın tabak mis gibi tavuk suyu çorbayla doluymuş. Su bardağı ve sürahisi kaya kristallerinden oyulmuş. Çok detay veriyorsun Masal. Bunların hemen yanında leziz bir kek varmış. Çatal ve kaşığı altından, yemek önlüğü ise kızın o güne kadar gördüğü en yumuşak ketendenmiş. Yemek odasında birbirinden hünerli ceylanlar hizmet ediyormuş onlara. Yemek Blondie'nin o güne kadar yediği her şeyden daha taze, daha lezzetliymiş. Yemekten hemen sonra ise tatlılar servis edilmiş. Blondie o kadar açmış ki önüne koyulan her şeyi silip süpürüyormuş. Yemekten sonra Bombişe ve Bourmagnon prensese bahçeyi gezdirmişler. Burada dallardan kopardıkları lezzetli meyveleri yiyerek güzel bir akşam yürüyüş yapmışlar. Akşam meyve yemeyi tavsiye etmiyoruz. Şekerinizi gereksiz yükseltir. Bu masalda böyle olabilir ama hayır. Yürüyüşten sonra Blondine yeni arkadaşlarla birlikte saraya dönmüş. Bombişe odasına çıkıp dinlenmesini söylemiş. Zaten yorgun olan Blondine hemen bunun üzerine odasına çıkmış. Ve ceylanlar Blondine geceliğini giydirip onu yatırmışlar ve başucundaki koltuğa oturmuşlar. Blondine yalnız kalınca yeniden babasından ayrı olduğunu düşünmeye başlayıp ağlamış ama kısa süre sonra yorgunluğuna yenik düşüp uyumuş. Şimdi bir kısa bölüm daha okuyacağım. Bu masal böyle bölüm bölüm. Mesela ben şu an 53. sayfadayım. Bu masalın bitmesi aslında 100. sayfada oluyor. Böyle. Diyor ki Blondie tekrar uyanıyor diyor. Nasıl bir uyku geçirecek acaba? Yani aslında ne olmuş uykuda falan bu kısmı yapıyorum, geliyorum. Blondie derin bir uyku çekmiş ve sabah olup uyandığında bir şekilde tamamen değiştiğini hissetmiş.
Bir önceki akşam bu yatağa girip uyuyanla aynı kişi olamazmış artık. Gerçekten de şimdi boyu daha uzun, zekası daha keskinmiş ve kesinlikle bir gece öncekinden çok daha fazla şey biliyormuş. Üstelik uykusunda okuduğunu hissettiği kitaplar geliyormuş aklına tek tek ve uykusunun her yerinde bir şeyler yazdığına, ders çalıştığına, piyano ve arp çalıp şarkı söylediğine neredeyse eminmiş. Kızı Matrix'e bağlamışlar ve geishalık eğitimi yüklemişler. Evet. Ya da iyi bir gelin, iyi bir prenses olmayı öğretiyorlar. Bir cariye olmayı yükleniyor prensesimiz kızımız. Etrafına şöyle bir bakmış, farklı hiçbir şey yokmuş. Hala bir önceki gece yatıp uyuduğu odadaymış. Kafası karışmış halde huzursuzluk içinde aynaya koşmuş. Gerçekten de büyüdüğünü görmüş. Şimdi çok daha çekici. Bir gece önceki halinden çok daha güzelmiş. Yani bu arada kız bir de ergenliğe girdi. Yani çünkü kız buraya geldiği zaman 7 yaşında kayboluyor. Şimdi bakın siz. Lüle lüle saçları ayaklarına kadar uzanıyor. Ayaklara kadar. Aa. Cildi nilüferlere ve güllere benziyormuş. Gözleri gök mavisiymiş. Yanakları al al endamı görenleri hayran bırakacak kadar güzelmiş. Blondie bir an aynadaki yansımasının bu dünyada gördüğü en güzel insan olduğunu düşünmüş. Ne olduğunu anlayamayan Blondie tir tir titriyormuş korkudan. Aceleyle üstüne birkaç parça kıyafet geçirip Bombişe'nin yanına koşmuş. Bombişe, Bombişe diye bağırıyormuş telaşla. Ne oldu bana ne olur söyle. Dün gece yatıp uyuduğumda ufacık bir çocuktum. Bu sabah bir kalktım ki koca bir kız olmuşum. Gözlerim mi beni yanıltıyor yoksa gerçekten de bir gecede büyüdüm mü ben? Evet Blondin canım diye cevap vermiş Bombiş'e sakin bir sesle. Artık 14 yaşındasın. Yanılmıyorsun. Ancak sadece bir gece uyumadın. Tam 7 yıldır mışıl mışıl uyuyorsun. Oğlum Bemanyon ve ben onca şeyi öğrenirken yorulup hırpalanmanı istemedik. Bu saraya geldiğin gün okuma yazma bile bilmiyordun. Cahilmiş kız. Bu yüzden seni 7 yıl süren bir uykuya yatırdım. 7 de yani önemli bir sayıdır tabii. Balmanyon Minon ya da Mamanyon'la birlikte bir süre bu süre boyunca uykunda bir sürü şey öğrettik sana. Gözlerindeki şaşkınlıktan bütün bunların sana inanılmaz geldiğini anlıyorum. Gel çalışma odasına gidelim. O zaman ikna olacaksın dediklerimi. Blondin bir kez daha Bombişe'nin peşine düşerek minik çalışma odasına gitmiş. Önce piyanoya koşup başına oturmuş ve ellerini tuşları değdirdiğinde gayet güzel piyano çalabildiğini görmüş. Oradan kalkıp arp çalmayı denemiş ve muazzam melodiler çıkarmış aletten. Eline kalemleri fırçaları alıp bir şeyler yazıp çizmeye yeltendiğinde gerçekten çok yetenekli olduğunu fark etmiş. El yazısı da çok muntazam ve okunaklıymış üstelik. Duvardaki kitapta duvardaki kitaplıktaki dizili kitaplara göz gezdirmiş ve hepsinin içinde yazılanları biliyormuş. Evet. Kız eğitimde dedim ya. Eline kalemleri fırçaları alıp bir şeyler yazıp çizmeye yeltendiğinde de gerçekten çok yetenekli olduğunu fark etmiş. El yazısı da çok muntazam ve okunaklıymış üstelik. Duvardaki kitaplıktaki kitaplara göz gezdirmiş ve hepsinin içindeki yazılanları biliyormuş. Ben burayı okumuştum. Blondin bu olanlardan ötürü şaşkınmış ancak bu kadar çok yeteneğe sahip olmak da onu mutlu etmiş. Gidip Bombişe'nin boynuna sarılmış. Bağmanyonun başını okşamış ve "Ah güzel dostlarım benim" demiş onlara. "Uykumda bana bütün bu güzel şeyleri öğrettiğiniz için ne kadar minnettarım size. Bir sürü şey biliyorum artık ve bunların hepsi sizin sayenizde oldu."
Ancak bu coşkulu mutluluk anı geçtikten sonra Blondin gözlerini yere eğmiş ve sakın nankörlük ettiğimi düşünmeyin demiş. Bana bunca yetenek bahşettiniz ama bir şey daha istiyorum sizden. Babamla ilgili birkaç şey söyleyin bana. Hala ağlıyor mu kaybolduğum için? Yoksa alıştı mı yokluğuma? Babanı merak etme. Elbette babanı merak etmek elbette ki senin hakkın demiş Bombişe. Al şu aynaya bak Blondin. Al şu aynaya bak Blondin. Bu ayna sana babanı ve senin yokluğunda sarayda olup bitenleri gösterecek. Blondin aynaya baktığında babasının odasını görmüş. Kral sanki birilerini bekler gibi sabırsız adımlarla bir ileri bir geri dolaşıyormuş odanın içinde. Ne kadar mutsuz ve endişeli olduğu yüzünden belliymiş. Bu esnada kraliçe Forbet kralın yanına gelip Gormandinet'in bütün karşı koymalarına rağmen Blondin'in deve kuşlarının dizginlerini kaptığını ve korkudan leylek ormanına doğru koşmaya başlayan kuşları diğer etrafa yönlendirmeye çalışırken arabayı devirdiğini anlatmış. Ha, olaylar. Kraliçenin dediklerine göre Blondin devrilen arabadan fırlayarak ormanın sınırındaki çitlerin arkasına düşmüş. Ayrıca Gormandinet acıdan deliye döndüğü için onu biraz uzaklaştırmak istediğini, kendi anne babasının yanına biraz dinlenmeye gönderdiğini de söylemiş. Bu haberler karşısında kral üzüntüden adeta yıkılmış. Saraydan çıktığı gibi leylek ormanına doğru koşmaya başlamış. Onun ormana girmesini ise muhafızlar engellemiş. Kral orada yarı baygın halde durmadan Blondin'in adını sayıklayarak uykuya dalmış. Rüyasında Blondin'in Bombişe ve Beaumagnon'la sarayda olduğunu görmüş. Bombişe Blondin'in bir gün sağ salim kendisine döneceğini, kendi sarayında olduğu sürece kızına çok iyi bakacağını söylemiş kızına. Ayna daha sonra buğulanmış, görüntüler teker teker kaybolmuş. Kısa süre sonra bu Blondin aynada tekrar babasını görmüş. Babası artık yaşlanmış. Saçları, sakalları kar gibi beyazlamış 7 yılda yani. Yüzüne hüzünlü bir ifade gelip yerleşmiş. Bir elinde Blondin'in bir resmini tutuyor, ağlayarak bu resmi öpüyor, kokluyormuş. Blondie'nin dikkatini çeken bir şey de kralın yalnız olduğuymuş. Evet, üvey anne yok. Mesela niye yok? Ne kraliçe ne de brünet gözüküyormuş. Yani böyle şey ismi gibi ya bunlardır. Porno isimleri gibi. Blondin zavallı babasının haline üzülüp ağlamaya başlamış. Neden yalnız kaldı babam? Kraliçe nerede? Brünet nerede? Kraliçe kayboluşuna üzülmüş gibi davranmadı hiç demiş Bombişe. Kral senin kayboluşunun belki de onun ölümünün arkasında kraliçenin olduğunu düşündükçe kayboluşunun ya da ölümünün ardında kraliçenin olduğunu düşündükçe günden güne kalbi nefretle doldu ona karşı. Bu yüzden onu babası Kral Turbulent'e geri gönderdi. Turbulent. Kral Turbulent onu bir kuleye kapattı. Orada kendi öfkesi ve hırsı yüzünden hastalanıp öldü. Herkes senin de öldüğünü düşünüyor artık. Brünet'e gelince öyle vefasız, öyle acımasız bir kıza dönüştü ki kral hiç vakit kaybetmeden Prens Violet ile evlendirdi onu. Masal başlarken bu Blondin 7 yaşındaydı, kız kardeşi ise 3 yaşındaydı. 3 yaş. 7 yıl geçse bile 10 yaşında olur. Yani 10 yaşında evlendiriyorlar çocuk gelin. Masallarda da böyle oluyor ya. Gerçekten 10 yaş. Ya ki 10 yaşından erken evlenmiş. 7 yaşında falan. Prens Brunet'in huylarını düzeltmeyi görev edinmişti kendine. Ona karşı hep acımasız ve katı davrandı. Brunet en sonunda mutlu olmanın yolundaki engelin kendi kötü kalbi olduğunu anladı. Bu yüzden hatalarını düzeltmeye çalışıyor artık. Bir gün Brunet'i tekrar göreceksin. O zaman senden örnek alarak değişmeye devam edecek kardeşin. Blondin anlattıkları Blondin anlattıkları için Bombişe'ye tekrar teşekkür etmiş.
zamandır merak ettiği tek şeyin babasıyla kız kardeşini tekrar ne zaman görebileceği imiş. Ama bunu sormak belki de nankörlük olur diye bunu sormaya utanmış. Ve daha sonra sorarım demiş. Günler sakin ve keyifli bir şekilde geçiyormuş. Blondin zamanın büyük bir kısmını eğitimine ayırıyormuş. Evet, eğitim dediği de. Ancak ne zaman yalnız başına kalsa bir hüzün kaplıyormuş yüreğini. Bombişi'den başka konuşacak kimsesi yokmuş. Geyik de yalnızca ders saatlerinde ve yemeklerde onun yanındaymış. Bağman, Bağmanyon ise konuşamıyormuş. Ceylanlar Blondin'e çok iyi hizmet etseler de onlar da konuşma yetisinden yoksunmuş maalesef. Blondin her gün Bağmanyon'la birlikte yürüyüşlere çıkıyor. Kedi ona güzel çiçeklerin olduğu patikalara götürüyormuş. Bombişe Blondin'e asla bahçeden çıkıp da ormana gitmeyeceğine dair söz verdirmiş. Blondin bu yasağın nedenini birçok kez sorduysa da artık aldığı tek cevap derin bir iç çekme ve ormanın ölümcül derecede tehlikeli olduğuymuş. Blondin bazen ormanın başladığı yerin hemen yakınındaki bir yükseltiye inşa edilmiş olan çardağa tırmanır. Ormandaki devasa ağaçları, göz alıcı renklerdeki çiçekleri, kuşları hayranlıkla seyredermiş. Şu güzelim ormana bak dermiş içinden. Güya lanetliymiş de tehlikeliymiş de külliyen yalan. Böyle güzel bir yerde ne tehlike olabilir ki? Hangi kötülük var olabilir bu güzelliğin içinde? Blondin ne zaman böyle düşüncelere dalsa onun aklından geçenleri anlarmış gibi miyavlamaya, ağzıyla elbisesinin kenarlarını çekiştirmeye başlayarak onu çardaktan uzaklaştırırmış kedi. Yani böyle miyavlıyor. Blondin de onu kırmaz, çardaktan geri çekilirmiş. Şimdi bundan sonraki bölümün adı Papağan. Yani böyle biraz bölümler var. Belki bir seferde de tüm masalı bitiririm. Biraz da hızlı okurum. Ya da biraz anlatırım size. Belki de bunun için bir bölüm çekerim ayrıca. Bir masal gecesini canlı yayın olarak değil de şey olarak yapabilirim diye düşünüyorum. Birazcık şeylere bakalım mı? Ay, yorumlara bakayım. Yayını kapatacağım çünkü. Ha, young children. Oh, thank you. Akşam geç kaldınız. Artık şey izlersiniz. Şey halini. Tekrarını yayın. Sister Carolina. Thank you. Hmm. Okay. Gold shoes. Okay, I will wear gold shoes. Erken evlenecek, turşusunu mu kuracaklar demiş. Okay. Yok, kilo falan almadım ya. Şey, pembe giydim ya, içimde bir şey daha var. Onun üstüne onu giydim. Açık renk giymek şey gösterir. Bir de 2 kat giyindim. Ev soğumuş. Evde yoktum ya kaç gündür. Buz gibi olmuş. Ah, o ifşaları şey yapacağım da neyse. Oldu. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça kalın. Bay bay. Yayından sonra yönlendirme yaptım. Yayından sonra üyelerime, üyelerimden kıdemli savaşçılara bir canlı yayınım olacak. Sonra da imparatorlara canlı yayınım olacak. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben bu gözlükleri evet çok seviyorum. Ya biraz da bunlarla uyumlu olsun diye de pembe giyindim. Dedim masala da uysun. Ayaklarımdaki ojeleri falan da uysun diye de böyle açık renk giyindim bugün. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Geldim. Geldim hemen bugün geldim ayağımın tozuyla da yayın yaptım.
Biraz o yüzden şeyim, hafif yorgunum. Görüşürüz. İyi geceler.